Razumih'in, olanca gücüyle Raskolnikov'un kanıtlarını çürütmeye çabalamaktan şaşkına dönmüş bir durumda, "İnanmam, inanamam," deyip duruyordu. Pulheriya Aleksandrovna'yla Dunya'nın nicedir kendilerini beklemekte oldukları Bakaleyev'in pansiyonuna yaklaşmışlardı. Razumih'in, konuyu ilk kez açıkça konuşmanın verdiği heyecan ve şaşkınlıkla, yolda ikide bir duraklıyordu. Raskolnikov, soğuk ve küçümseyici bir gülümsemeyle, "Sen inanma," dedi. "Her zaman olduğu gibi hiçbir şey fark etmedin sen, bense her sözcüğü tartıyordum. Kuruntulu bir adamsın da onun için tartıyorsun her sözcüğü. Gerçekten de Porfiri'nin tavrının tuhafça olduğunu kabul ederim. Özellikle de Zamyotov denen alçağın. Haklısın, bir şeyler vardı dilinin altında, ama niçin, bir gecede düşüncesini değiştirdi de ondan. Bence, tam tersine. Eğer şu sakat düşünceye inanıyorlarsa, bütün güçleriyle bunu gizlemeye, kartlarını belli etmemeye çalışırlardı. Oysa bunlar sözlerine hiç dikkat etmeden, son derece küstahça konuşuyorlardı. Eğer ellerinde biraz delil, ama şöyle gerçek deliller, ya da ciddi bir temele dayanan ufacık bir kuşkuları olsaydı, daha çok kazanma umuduyla ellerini gizlerlerdi, oyunu gizli oynarlardı. Bu arada örneğin, çoktan bir arama yaparlardı. Ama ellerinde bir tek olsun delil yok. Yalnızca bir takım kuruntular, uçuşan bir takım düşünceler var, edepsizleşmeleri ve şaşırtma yoluna başvurmaları, bundan. Porfiri belki de bunun için öfkeleniyor, canı sıkılıyor. Belki de başka bir amacı var, akıllı bir adama benziyor. Bilir görünerek beni korkutmak istiyor da olabilir. Onun da kendine göre bir psikolojisi var, ama keselim artık. Bu açıklamaları yapmak bile bana iğrenç geliyor ve aşağılayıcı. Seni anlıyorum. Şu anda, madem seninle açık açık konuşuyoruz, sonunda bu konuyu açıkça konuşmaya başlamamız çok iyi oldu. Şu anda sana açıkça itiraf ederim ki, onların kafasında böyle bir düşüncenin bulunduğunu ben çoktandır sezinliyordum. Gerçi bu belirsiz bir kuşkudan öteye geçen bir şey değildi, ama böyle de olsa, nasıl cesaret edebilirler böyle bir şeyi akıllarından geçirmeye? Bu düşüncenin kökleri nerelerde gizli? Nasıl, öfkeden kuduracak hale geldiğimi bir bilsen. Şimdi şu duruma bak, yoksulluğun pençesinde kıvranan kuruntulu bir genç. Kendi değerini bilen ve kendine değer veren bir üniversite öğrencisi. 6 aydır, çekildiği köşesinde bir tek insan yüzü görmemiş. Ağır, sayıklamalı bir hastalığın hemen öncesinde, belki de tam hastalığın başladığı gün, buraya dikkat, sırtında yırtık bir gömlek, ayağında tabanı gitmiş kunduralar, kendini birden karakolda, bir takım polislerin ortasında buluveriyor ve burada bunların çeşitli aşağılamalarına katlanıyor. Derken birden burnuna bir borç senedi dayayıveriyorlar, saray müşavirlerinden Çebarov'a ait, günü geçmiş bir senet. Ortalığı kaplayan ağır boya kokusu, 30 dereceyi bulan sıcaklık, karakolu dolduran bir yığın insan, pis, boğucu bir koku ve birkaç gün önce evine gittiği bir koca karının öldürüldüğü haberi. Ve bütün bunlar, açlıktan karnı bağırsağına geçmiş bir durumdayken oluyor. Bayılmaz da ne yapar insan? Ve bunlar böyle bir şeyi dayanak yapıyorlar kuşkularına. Allah belasını versin. Bunun can sıkıcı bir şey olduğunu biliyorum Rodyaycığım, ama senin yerinde ben olsam, hepsinin gözünün içine baka baka, bir kahkaha atar ya da daha iyisi suratlarına şöyle okkalı bir tükürük savururdum. Hepsini bir güzel kalaylamayı da unutmazdım. Sen de tükür gitsin. Cesaret. Ayıp yahu, doğrusu güzel özetledi, diye düşündü Raskolnikov. Sonra, acıyla, suratlarına tükürmek mi, dedi. Ama yarın yine sorgu var. Ve ben yarın yine bin bir açıklama yapmak zorundayım.
Dün restoranda Zamyotov'la konuşarak kendimi alçalttığım için öyle canım sıkılıyor ki, Allah kahretsin. Yarın Porföri'ye ben giderim. Ve onu, şöyle, akrabaca sıkıştırırım. Bildiği bir şey varsa, açıkça, söylesin. Zamyotov'a gelince, sonunda akıl edebildi, diye düşündü Raskolnikov. Razumihin birden, dur, diye bağırdı, Raskolnikov'u omzundan tutarak, dur. Sen demin saçmaladın. Evet, iyice düşündüm ben, sen, demin saçmaladın. Ne diye tuzak olsun ki bu? İşçilerle ilgili, soru bir tuzaktı, dedin. Hiç aklın kesiyor mu, bu işi sen, yapmış olsan, dairenin boyandığını, orada işçileri gördüğünü, söyler misin? Tam tersine, görmüş olsan bile, görmedim, dersin. İnsan kendi aleyhine tanıklık eder mi? Eğer o işi ben yapmış olsaydım, dedi Raskolnikov, isteksiz ve gizlemeye çalışmadığı bir tiksintiyle, orada boya yapan işçileri gördüğümü kesin kes söylerdim. Kendi aleyhine, öyle mi? Evet. Çünkü yalnızca müzikler ve çok deneyimsiz bir takım acemiler reddederler sorgu sırasında her şeyi, birazcık aklı başında olan, birazcık görmüş geçirmiş bir insan, yok edilmesi elde olmayan bazı delileri olanaklar ölçüsünde kabul etmeye çalışır. Yalnız, bunları bambaşka bir ışık altında, bambaşka anlamlara gelebilecek biçimde, değişik nedenlerle açıklar ve yorumlar. Porföri'nin kafasındaki hesap da buydu, benim de böyle bir karşılık vereceğimi, doğruyu dile getirmiş olmak için işçileri gördüğümü söyleyeceğimi ve bu konuda bir takım açıklamalara girişeceğimi sanıyordu. O zaman da sana cinayetten 2 gün önce orada işçi falan bulunmadığını, böylece de senin herhalde cinayet günü saat 8 sularında orada bulunduğunu söyleyiverecek ve seni gafil avlayacaktı. Evet, onun hesabı da buydu, yani benim kendisine bir an önce gerçeğe uygun bir cevap verme telaşıyla, işçilerin orada, cinayetten 2 gün önce değil, tam cinayet günü, bulunduklarını unutacağımı sanıyordu. İyi ama böyle bir şey unutulabilir mi? Hem de kolayca. Kurnaz insanlar böylesi basit şeylerden, tuzağa düşerler. İnsan ne kadar kurnazsa, basit şeylerden, tuzağa düşürüleceğinden o kadar az kuşku duyar. Çok kurnaz bir insanı özellikle de en basit şeylerden tuzağa düşürmek gerekir. Porfiri hiç de senin sandığın gibi budalanın biri değil, öyleyse alçağın biri. Raskolnikov gülmekten kendini alamadı. Ama aynı anda, şu son açıklamaları yaparken duyduğu canlılık ve isteği tuhaf buldu. Oysa az önce konuşurken, üzüntü ve tiksintiden başka bir şey yoktu içinde. Anlaşılan bu sorunun bazı yönleri hoşuma gidiyor, diye düşündü. Ama sonra birden tedirgin oldu, beklenmedik, kaygı verici bir düşünceyle rahatsız olmuş gibiydi. Tedirginliği gitgide artmaktaydı. Bakaleyev'in pansiyonuna gelmişlerdi. Birden, sen yalnız gir, dedi, ben şimdi dönerim. Nereye gidiyorsun? Geldik artık, gitmem gerek, gitmeliyim, bir işim var, yarım saate kalmaz dönerim, bizimkilere söyle. Öyleyse ben de seninle geliyorum. Sen de mi bana işkence edeceksin? Raskolnikov bu sözleri öyle acı bir öfke, bakışlarında öyle derin bir umutsuzlukla söylemişti ki, Razumihin'in kolları yanına düştü. Bir süre merdivenlerde durup yüzü bir karış, Raskolnikov'un hızlı adımlarla evinin bulunduğu yönde yürüyüşünü izledi. Sonunda, dişleri kenetli, yumrukları sıkılı, Porföri'yi hemen o gün bir limon gibi sıkacağına ant içerek, kendilerini uzun süredir beklemekten herhalde telaşlanmış olan Pulheriya Aleksandrovna'yı yatıştırmak üzere, merdivenlerden çıkmaya başladı. Raskolnikov evine vardığında tere batmış gibiydi, güçlükle soluyordu. Merdivenleri hızla çıkıp, kapısı kilitsiz duran odasına girdi ve hemen kapıyı çengelledi.
Sonra, korkmuş, çılgına dönmüş bir halde, duvar kağıdının arkasındaki deliğin bulunduğu köşeye atıldı, elini deliğe sokup birkaç dakika, duvar kağıdının en küçük kıvrımlarına varana dek bütün deliği dikkatle araştırdı. Bir şey bulamayınca, ayağa kalktı, derin bir soluk aldı. Az önce Bakaleyev'in pansiyonunun önünde, birden, ya delikte bir şey kaldıysa, diye düşünmüştü, bir zincir parçası, bir kol düğmesi ya da, bunların sarılı olduğu, üzerinde koca karının el yazısı bulunan, bir kağıt parçası. Daha sonra reddedilmesi olanaksız bir delil olarak karşısına çıkabilirdi bunlar. Dalgın, düşünceli, öylece ayakta duruyor, dudaklarında aşağılayıcı, bilinçsiz, tuhaf bir gülümseme uçuyordu. Sonunda şapkasını aldı ve sessizce odadan çıktı. Kafası karmakarışıktı. Dalgın bir halde sokak kapısına vardı. Kalın bir sesin, "İşte kendisi," dediğini duyunca, başını kaldırıp baktı. Kapıcıydı bu, kendisini uzunca boylu, esnaf kılıklı bir adama gösteriyordu. Adamın sırtında bir yelek ve robe de chambre andırır bir elbise vardı. Bu haliyle, uzaktan, köylü kadınlara benziyordu. Yağlı bir kasket bulunan başını, öne doğru eğmişti, aslında adamın bütün vücudu öne doğru, eğikti, kamburcaydı. Buruşuk, pörsümüş yüzü, yaşının 50'den fazla olduğunu gösteriyordu. Çukurlarına gömülmüş küçücük, gözleri sert, hoşnutsuz bakıyordu. Raskolnikov kapıcıya yaklaşarak, "Ne var?" diye sordu. Esnaf kılıklı adam, hiç acele etmeden göz ucuyla onu uzun ve dikkatle süzdü, sonra yavaşça döndü ve hiçbir şey söylemeden çıkıp yürümeye başladı. "Ne oluyor?" diye bağırdı Raskolnikov. Kapıcı, "Şu adam," dedi, "gelip sizin adınızı vererek, burada şu adda bir üniversite öğrencisi oturuyor mu, kimin dairesinde oturuyor diye sordu. Tam o sırada siz indiniz, kendisine sizi gösterdim, ama gördüğünüz gibi çekti gitti." Kapıcının da ilgisini çekmiş gibiydi durum, ama anlaşılan o kadar fazla değildi. Bir an düşündükten sonra dönüp odasına girdi. Raskolnikov hemen adamın arkasından sokağa atıldı ve kendisini caddenin karşı yanında, yine bir şeyler düşünüyormuş gibi gözleri yerde ve yine aynı ölçülü, ağır adımlarla yürürken gördü. Adımlarını hızlandırıp adama yetişti, ama iyice yanına varmayıp, bir süre arkasından yürüdü. Sonunda aynı hizaya gelip yandan yüzüne baktı. Adam onu hemen fark etmişti, bir an gözlerini kaldırıp baktı, sonra yeniden indirdi. Böylece bir dakika kadar yan yana, hiçbir şey konuşmadan yürüdüler. Sonunda Raskolnikov, kapıcıya, "Beni soruyordunuz," dedi, sesi nedense çok yavaş çıkmıştı. Adam karşılık vermedi, hatta dönüp bakmadı bile. Yine sessizce yürüyorlardı. Bu da ne demek oluyor? Hem gelip soruyorsunuz, hem de hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sözcükler sanki ağzından çıkmak istemiyor gibiydi, sesi kesiliyordu Raskolnikov'un. Adam bu kez gözlerini kaldırdı, uğursuz, karanlık bakışlarla, Raskolnikov'u süzerek, "Katil," diye tısladı. Yavaşça, ama çok açık ve anlaşılır bir biçimde söylemişti bunu. Raskolnikov'un birden bacakları kesilir gibi oldu, sırtında bir ürperti dolaştı, bir an yüreği bile sanki çarpmaz oldu. Sonra birden, kendisini tutan bir çengelden kurtulmuşçasına, hızla çarpmaya başladı. Böylece 100 adım kadar yan yana ve hiç konuşmadan yürüdüler. Adam ona hiç bakmıyordu. Raskolnikov duyulur duyulmaz bir sesle, "Ne diyorsunuz siz? Ne katili? Kimmiş katil olan?" diye mırıldandı. "Sen," dedi adam, daha açık, anlaşılır ve etkileyici bir sesle ve Raskolnikov'un rengi gitmiş yüzüne, ışığı sönmüş gözlerine bakarak gülümsedi. Nefret dolu bir zafer gülümsemesiydi sanki bu. Bu sırada bir dört yol ağzına gelmişlerdi. Adam soldaki caddeye saptı, sağa sola bakmadan, doğruca yürümeye başladı. Raskolnikov adamın ardından, baka kalmıştı.
50 adım kadar yürüdükten sonra adam dönüp, kavşakta hala kımıldamaksızın duran Raskolnikov'a baktı. Gerçi bu kadar uzaklıktan seçilemezdi, ama adam yine, deminki gibi nefret dolu bir zafer gülümseyişiyle bakmıştı. Sanki, Raskolnikov'a böyle gelmişti. Güçlükle yürüyerek gerisin geri odasına döndü, dizleri titriyor, müthiş üşüyordu. Şapkasını çıkarıp masanın üzerine koydu ve odanın ortasında 10 dakika kadar hiç kımıldamadan, öylece ayakta durdu. Sonra bitkin düşüp kendini divana attı. Hafif, hastalıklı inlemelerle bacaklarını kaldırıp iyice uzandı. Gözleri kapalıydı. Yarım saat kadar böylece yattı. Hiçbir şey düşünmüyordu. Daha doğrusu dağınık, birbiriyle bağlantısız bir takım düşünceler, düşünce uçları uçuşuyordu. Kafasında, ta çocukluğunda gördüğü, bir daha da hiç karşılaşmadığı, hiçbir zaman hatırlayamayacağı bir takım insan yüzlerini görür gibi oluyordu ve kilisesinin çan kulesi, meyhanenin birinde bir bilardo masası ve bilardo oynayan bir subay, bodrum katta bir tütüncü dükkanındaki sigara kokuları, bir birahane, bulaşık suları dökülmüş, her yanı yumurta kabuğu kırıklarıyla dolu, karanlık, pis bir merdiven, bir yerlerden duyulan çan sesleri. Bütün bu görüntüler kafasının içinde bir kasırga gibi dönüyor, yerlerini birbirlerine bırakıyorlardı. Bunlardan bazıları hatta hoşuna bile gidiyor, onları daha uzun süre canlı tutmaya çalışıyor. Ama başaramıyordu, görüntüler parladıkları gibi, çabucak sönüyor, yitiyorlardı. Aslında, çok da fazla olmamakla birlikte, içinde onu ezen bir şeyler vardı. Bu bazen hoşuna bile gidiyordu. Sırtındaki hafif ürpertiler henüz geçmemişti. Bu ürpertileri duymaktan da hoşlanıyor gibiydi. Birden Razumihin'in telaşlı ayak seslerini ve konuştuğunu duydu. Hemen gözlerini yumdu, uyur gibi yaptı. Razumihin, kapıyı açtı, bir süre eşikte durdu, düşünüyor gibiydi. Sonra, usulca içeri girdi, yine usulca divana yaklaştı. "Bırak, uyusun. Yemeğini sonra yer." Ses Nastasya'nındı, fısıldayarak söylemişti. Razumihin, "Haklısın," dedi. İkisi birden usulca çıkıp, kapıyı kapattılar. Yarım saat daha geçti. Raskolnikov gözlerini açtı, sırtüstü dönüp, kollarını başının altına geçirdi. "Kim bu adam? Yerin dibinden çıkar gibi karşıma dikiliveren bu adam kim? Neredeydi ve ne gördü?" Her şeyi görmüş, buna kuşku yok. Peki ama o sırada nerede duruyordu, nereden bakıyordu? Ve niçin bugüne dek durdu da şimdi, yerin dibinden çıkar gibi, çıkıveriyor? Hem nasıl görebildi, mümkün mü görebilmesi? Sırtında yine o soğuk ürpertileri duydu. Nikolay'ın, kapının arkasında bulduğu kutu. Bu mümkün müydü sanki? Deliller. Bir milimlik bir şeyi gözden kaçırırsın, Mısır piramitleri büyüklüğünde bir delil olarak karşına çıkar. O sırada orada bir sinek uçuyordu ve o gördü. Böyle mi yani? Hiç olacak şey mi bu? Birden, derin bir tiksinti ile çok zayıfladığını, vücutça düştüğünü hissetti. Acı bir gülümsemeyle düşüncelerini sürdürdü. Bunu bilmeliydim. Kendimi tanımama, kendimi sezmeme rağmen, hangi cesaretle baltalara sarılıp da ellerimi kana buladım. Bunu önceden bilmek zorundaydım. Umutsuzluk içinde mırıldandı. Ben bunu önceden de biliyordum. Arada bir, bazı düşünceleri, onu sanki hareketsizleştiriyordu. Hayır, o adamların yapıldıkları malzeme başka. Kendisi için hiçbir yasak olmayan gerçek hükmedici, Toulon'u topa tutar, Paris'te kırımlar düzenlitayır, Mısır'da ordularını unutur, Moskova'ya sefer düzenler, yarım milyon insanı harcar, Vilna'da bir kelime oyunuyla yakayı sıyırır, ölünce de heykelleri dikilir. 31 Demek ki, onun istediği her şeyi yapmasına izin var. Hayır, böyleleri etten kemikten yapılmış olamazlar, tunçtan yapılmışlar.
yapılmış bunlar. Aklına bambaşka bir şey geldi, gülümsedi. Napolyon, piramitler, Waterloo ve bir memurdan dul kalmış karyolasının altında kırmızı çekmece bulunan sıska, iğrenç, tefeci bir koca karı. Petroviç'e nasıl anlatmalı bütün bunları? Nasıl inandırmalı? İnanır mı hiç böyle bir şeye? Bir kez, estetik engel buna, hiç Napolyon bir koca karının karyolası altına girer mi? Sünepe sen de, arada bir sayıkladığını sanıyordu, öylesine ateşleniyor, öylesine büyük bir coşkunluğa kaptırıyordu kendini. Koca karı meselesi çok saçma. Evet, belki bir hataydı bu, ama sorun koca karı sorunu değil. Koca karı yalnızca bir hastalıktı. Ben onu bir an önce aşıp gelmek istedim. Ben bir insan öldürmedim, bir ilkeyi öldürdüm. Evet, bir ilkeyi öldürdüm ama üstünden aşıp ötesine geçemedim, bu yanda kaldım. Yalnızca adam öldürmeyi becerebildim. Hatta, anlaşılan bunu bile beceremedim. İlke mi? Şu Razumihin denilen ahmak demin sosyalistlere niçin sövüyordu ki? Sosyalistler çalışkan adamlar ve tüccar kafalı. Genel mutluluk için uğraşıyorlar. Hayır, ben dünyaya bir kez geldim ve bir daha da gelmeyeceğim. Genel mutluluk falan bekleyemem. Ben kendim için yaşamak istiyorum, yoksa hiç yaşamayayım, daha iyi. Ben yalnızca, cebimdeki rubleyi, sımsıkı tutup, genel mutluluk bekleyerek aç bir annenin, önünden geçmek istemedim. Genel mutluluğu kurmak için, gerekli tuğlaları taşıyor ve bundan da gönül rahatlığı, duyuyorlarmış. 32. Ha ha ha. Beni unuttunuz. Ben bir kez, geldim dünyaya ve yaşamak istiyorum. Birden delice bir gülüşle, estetik bir bitim ben, başka bir şey değil, diye sürdürdü düşüncesini, başkalarının felaketleri karşısında öç alırcasına sevinç duyanların duygularına benzer bir duyguyla, bu düşüncesini didiklemeye, onunla oynamaya, ondan avuntu ummaya başladı. Evet, gerçekten bir bitim ben, çünkü ilkin, şu anda bir bit olduğumu düşündüğüm için bitim, ikincisi, bir ay boyunca, bu işi kendi zevk ve keyfim uğruna bir şeyler sağlamak için değil, sözde, soylu ve güzel bir amaca erişmek için yaptığıma, o yüce varlığı tanık gösterdiğim, onu rahatsız ettiğim için bir bitim. Ha ha ha. Üçüncüsü, işi yaparken, eşitlik ilkelerine ve aritmetik ölçülere olanaklar ölçüsünde, uymayı benimsemiştim, bitler içinde en yararsızını, en bit olanı seçmiştim, onu öldürüp, ilk adımımı atmak için bana, gerekli olan kadarını alacaktım, ne bir fazla, ne bir eksik. Bu durumda geri kalan da herhalde koca karının vasiyeti, gereğince manastıra gidecekti, ha ha. Ben kesinlikle bir bitim. Dişlerini gıcırdatıyordu. Ben belki de öldürülen, bitten de iğrenç bir bitim. Çünkü cinayeti işledikten sonra, kendime böyle söyleyeceğimi sezinliyordum. Acaba dünyada, bundan daha dehşet verici bir şey var mıdır? Ne alçaklık, ne bayağılık. Atının üzerinde yalın kılıç nara atan peygamberi, ne güzel anlıyorum, Allah'ın emri bu, ey titreyen yaratık. 33. Boyun bataryasını sokağın ağzına yerleştirip, herhangi bir açıklama yapmayı bile gerekli görmeden ve suçlu suçsuz demeden ateş açan, peygamberin çok, ama çok hakkı var. Boyun ey titreyen yaratık ve istek duyma, sen isteyemezsin, bu senin işin değil. Ah, hiçbir zaman bağışlamayacağım şu koca karıyı, saçları ter içinde kalmış, titreyen dudakları kurumuştu, gözleri tavana, dikiliydi. Annem, kız kardeşim. Nasıl da severdim onları. Şimdi, neden nefret ediyorum? Evet, şimdi nefret ediyorum. Onlardan, fiziksel olarak nefret ediyorum, yanımda bulunmalarına katlanamıyorum. Bugün annemi öpmüştüm, onu kucaklamak, sonra da böyle bir şey yaptığımı bilseydi, diye düşünmek. Acaba o sırada söyleyiverse miydim? Ne iyi olurdu. H-I-M-M.
Onu bütünüyle pençesine alan sayıklama haliyle mücadele ediyormuş gibi, büyük bir zorlukla, düşünüyordu, benim gibiydi herhalde o da, bana, benziyordu. Ah, nasıl nefret ediyorum şu koca karıdan, dirilse, sanki bir daha öldürebilirim. Zavallı Lizaveta. O da, sanki ne diye çıkıp geliverdi. Tuhaf şey, o hiç aklıma gelmiyor, sanki onu öldürmedim. Lizaveta. Sonya. Zavallı, uysal insanlar, tatlı bakışlı insanlar. Sevimli insanlar. Onlar, niçin ağlayıp sızlamıyorlar? Onlar her şeylerini veren insanlardır. Sessiz sessiz, tatlı tatlı bakarlar. Sonya, Sonya. Ağzı var dili yok Sonya. Kendini kaybetmişti, bir anda kendini sokakta bulunca çok şaşırdı. Akşam iyice ilerlemişti, karanlık gitgide yoğunlaşıyordu. Tekerlek gibi bir ay, ortalığı her an biraz daha aydınlatıyordu. Ama hava nedense gündüze göre daha bir bunaltıcıydı. Yollar kalabalıktı. Esnaf ve çalışanlar evlerine dönüyor, ötekiler geziniyorlardı. Hava kireç, toz ve durgun su kokuyordu. Raskolnikov üzüntülü, dalgın yürüyordu. Evden bir amaçla çıktığını, bir şeyler yapması, hem de acele etmesi gerektiğini çok iyi hatırlıyor ama bunun ne olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. Birden durdu. Caddenin karşı tarafında bir adamın kendisine eliyle işaret ettiğini görmüştü. Yolun o yanına geçti ama adam birden arkasını döndü ve yürümeye başladı. Sanki çağıran o değildi, başını eğmiş, hiçbir yana bakmadan yürüyordu. Çağırdı mı, çağırmadı mı, diye düşündü Raskolnikov, ama yine de, adamın arkasından koşmaya başladı. Daha 10 adım bile atmamıştı ki, adamı tanıdı, korktu. Deminki adamdı bu, yine, kamburdu, üzerinde yine aynı elbise vardı. Raskolnikov, uzaktan adamı izlemeye başladı, yüreği hızla çarpıyordu. Sokağa saptılar. Adam hala dönüp arkasına bakmamıştı. Acaba arkasından geldiğimi biliyor mu, diye düşündü. Raskolnikov. Adam büyük bir evin avlu kapısından içeri girdi. Raskolnikov adımlarını sıklaştırıp kapıya yaklaştı ve bakmaya başladı. Dönüp bakmayacak mıydı adam? Çağırmayacak mıydı kendisini? Gerçekten de adam kapıdan geçip avluya girince birden arkasına döndü ve tıpkı deminki gibi bir işaret yaptı. Raskolnikov hemen kapıya atıldı, avluya girdi. Ama adam yok olmuştu. Herhalde en yakındaki merdivene sapmıştı. Raskolnikov arkasından koştu. Gerçekten de 2 kat kadar yukarıdan, birinin ağır, ölçülü adımlarla merdivenlerden çıktığı duyuluyordu. Şaşılacak şey, bu merdivenler hiç yabancı değil. İşte 1. katın penceresi, gizemli, kederli bir ay ışığı süzülüyor pencereden. İşte 2. kat, vay anasına. Burası boyacıların çalıştığı daire değil mi? Nasıl olmuş da hemen çıkaramamıştı. Adamın ayak sesleri, duyulmaz olmuştu, ya durdu ya da bir yere gizlendi, bekliyor. İşte 3. katı. Devam etmeli mi acaba? Nasıl, sessizlik bu böyle, insanı ürkütüyor. Çıkmaya devam etti. Kendi ayak seslerinden de ürküyor, heyecanlanıyordu. Aman, Tanrım, nasıl da karanlık. Adam herhalde buralarda bir köşeye gizlenmiş olacak. Kapı ardına kadar açık. Raskolnikov biraz düşündü ve içeri girdi. Hol çok karanlık ve bomboştu. Her şey götürülmüş gibiydi. Ayaklarının ucuna basarak usulca salona girdi. Ay ışığıyla yıkanıyor gibiydi salon. Sandalyeler, ayna, sarı divan, duvarda asılı resimler. Her şey yerli yerindeydi. Bakır rengi kocaman, yuvarlak bir ay pencereyi dolduruyordu. Aydan ileri geliyor bu sessizlik herhalde, diye düşündü Raskolnikov. Sanırım bir bilmece soruyor şimdi ay. Durmuş bekliyordu. Uzun bir süre, böylece bekledi. Ayın sessizliği arttıkça, onun yüreğinin vuruşları da şiddetleniyordu, hatta acı duyuyordu yüreğinin vuruşlarından.
Sessizlik olanca görkemiyle sürüyordu. Birden, ince bir dal kırılmış gibi hafif, kuru bir çıtırtı duyuldu, sonra, yine ortalık sessizliğe gömüldü. Uyanan bir sinek birden, uçmaya başladı, sonra cama çarparak yakınırcasına vızıldadı. Tam bu anda, köşede, komodinle pencere arasında, duvarda, mantoya benzer bir şey görür gibi oldu. Bu da nesi? Daha önce burada böyle bir şey yoktu, diye düşündü. Usulca, mantoya yaklaştı. Sanki arkasında biri gizleniyor gibiydi. Ucundan tutup yavaşça kaldırdı ve köşede, bir sandalyenin üzerine oturmuş koca karıyı gördü. Kadın başı öne eğik, yumulmuş gibi oturuyordu, bu yüzden yüzünü görememişti. Ama bu oydu. Kadının başında dikilip duruyordu. Sonra, korkuyor, diye düşündü ve baltayı yavaşça ilmikten kurtarıp kadının kafasına indirdi. Bir daha vurdu. Şaşılacak şey, bu vuruşlara rağmen kadın kımıldamamıştı bile, sanki tahtadan yapılmıştı. Raskolnikov korktu. İyice, eğilip kadına yakından bakmak istedi. Ama koca karı da başını, biraz daha aşağı indirdi. Bunun üzerine Raskolnikov yere, döşemelere kadar eğilip kadının yüzüne aşağıdan baktı ve, korkudan dona kaldı. Koca karı sandalyesine oturmuş, onun, duymaması için büyük bir çaba harcayarak, kıs kıs gülüyordu. Birden yatak odasının kapısı da aralanmış gibi geldi. Raskolnikov'a, sanki orada da birileri gülüşüyor, fısıldaşıyordu. Kan beynine sıçramıştı, baltasını bütün gücüyle ve art arda koca karının kafasına indirmeye başladı. Ama baltayı her indirişinde, yatak odasından duyulan gülme sesleri artıyor, fısıltılar daha bir duyulur oluyordu. Koca karı da sarsıla sarsıla gülüyordu. Raskolnikov kaçmak için atıldı. Ama bütün antre, kapı ağzı, merdiven aralığı salkım saçak insanla doluydu. Birbirlerinin başları üzerinden bakıyorlar. Ama aynı zamanda hepsi de gizlenmiş, bekliyor ve susuyorlardı. Raskolnikov'un yüreği sıkışır gibi oldu. Bacaklarını kımıldatamıyordu. Büyümüş dev gibi olmuşlardı. Sanki bağırmak istedi ve uyandı. Güçlükle soluyordu. Ama şaşılacak şey, düş görmeye devam ediyordu sanki, kapısı ardına kadar açıktı ve kapının eşiğinde hiç tanımadığı bir adam, gözlerini dikmiş ona, bakıyordu. Raskolnikov gözlerini daha tam açamadan yeniden kapadı. Kımıldamadan, sırt üstü yatıyordu. Düş görmeye devam mı ediyorum, yoksa bu gördüğüm gerçek mi, diye düşündü ve, kirpiklerini hafifçe aralayarak baktı, yabancı, aynı yerde, duruyor ve ona bakmaya devam ediyordu. Birden, usulca, eşiği geçti, kapıyı arkasından özenle kapadı, masanın yanına kadar geldi, burada bir dakika kadar bekledi. Bu arada, gözlerini bir an bile ondan ayırmamıştı, sonra hiç gürültü etmeden divanın yanındaki sandalyeye oturdu. Şapkasını, yanına, yere bıraktı. İki elini bastonuna, çenesini de ellerine dayadı. Uzunca bir bekleyişe hazırlandığı görülüyordu. Raskolnikov'un, kırpışan kirpiklerinin arasından görebildiği kadarıyla, bu tıknaz, beyazımtırak sarı sakallı, pek genç, denemeyecek bir adamdı. 10 dakika geçti. Ortalık hala aydınlıktı, ama artık akşam oluyordu. Odada derin bir sessizlik vardı. Merdivenlerden bile tek ses gelmiyordu. Yalnız arada bir cama çarpa çarpa, uçan irice bir sineğin vızıltısı duyuluyordu. Sonunda bütün bunlar Raskolnikov için dayanılmaz bir hal aldı, birden, yerinden doğrularak, "Pekala, söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz?" dedi. Yabancı, sakin sakin gülümseyerek, Raskolnikov'un sorusuna oldukça tuhaf bir karşılık verdi. "Ben zaten sizin uyumadığınızı, yalnızca uyur gibi yaptığınızı anlamıştım. Kendimi tanıtmama izin verin. Arkady Ivanovich Svidrigaylov."